Arda Burak kanalından herkese merhaba. FC 26 Fenerbahçe kariyer modu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölümde. Geçtiğimiz bölümde ligde Göztepe'ye son dakikada berabere kalmıştık. Ardından Steaua Bükreş'le oynamış. Yine 1-1 beraber kalmıştık. Böylelikle son 3 maçımızın tamamında bir birlik sonuçla ayrılık sahadan. 5 maçta bir galibiyetimiz var. Kötü bir performans sergiliyoruz. Transfer merkezine baktığımızda burada Levent Mercan'a bir teklif gelmiş. Beşiktaş'tan 4 milyon euro kabul ediyoruz. Ayrıca Szymański'ye Genk'ten bir teklif gelmişti. Onu kabul etmiştik. Transferin son gününe geçiş yapalım. Bakalım oyuncularımızı satabilecek miyiz? Satmamız halinde Mikao Tatze veya Delibaşuru transferlerinden birini gerçekleştireceğiz. Kerem Aktürkoğlu mesaj varmış ondan. Bir saat ilerle diyelim. Ve Szymański ile yollarımızı ayırıyoruz. Gelen teklifi kabul etti Sebastian Szymański ve 19 milyon euroya Genk'e transfer oluyor. Ayrıca Levent Mercan da Beşiktaş'la anlaştı. O da 4 milyon euroya Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Şimdi transfer merkezine geldiğimizde defansa da bir hamle yapabiliriz. Ferland Mendy transferi mesela gerçekleştirebiliriz. Çünkü o sol taraftan, sol bek tarafından çok fazla atak yiyoruz. Fakat bunu yaptığımız zaman Szymański'nin yerine Talisca veya Asensio ile doldurduğumuzda ikisi de temposu olmayan oyuncular. Tempolu bir futbol oynatmak istiyorum. Dolayısıyla Mika Tatze veya Delibaşır ikilisinden birini istiyorum. Mika Tatze'yi almak çok zor duruyor şu an. Takas formülünde verebileceğimiz oyuncu Talisca olabilir. Biz Ferland Mendy için bir Real Madrid kapısını çalalım. Çünkü o bölgede gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Oyuncu değişimi diyelim. Burada verebileceğimiz oyuncu Bartu Elmaz olabilir. Çağlar Söyüncü olabilir. Çağlar Söyüncü'yü artı 13 milyon euro verelim. Bakalım ne diyecekler. Kabul etmediler. 22 milyon euro istediler direkt olarak. Nelson Semedo artı 13 milyon euro verelim. Bunu kabul ettiler. Güzel. Nelson Semedo artı 13 milyon euroya. Biraz pahalı da oldu tabii. Fakat transferin son günü olduğu için olabildiğince garanti bir transfer yapmak istiyoruz. 3 yıllık getiriyoruz Ferland Mendy'yi takımımıza. Artan parayla belki Delebaşırı transferine yönelebiliriz veya genç oyunculardan, transfer listemizdeki genç oyunculardan birini alabiliriz. Eğer Mendy ile anlaşabilirsek tabi. 130 bin euro verdik ve kabul etti Ferland Mendy. Takımımıza katılıyor. Önemli bir transfer. Atletik ve savunma yönü güçlü olan bir oyuncu. Sol bekte çok işimize yarayacak. Burada Ola'yı Engumoha veya Mokyo transferlerinden birini de yapabiliriz. Mokyo, Ulay çeviklik ve dengesiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Orta sahada işimizi kolaylaştırabilir. Dribling özelliği de var. Zido Luvumbo yine burada. Zido Luvumbo biraz daha mantıklı aslında. Holse de var tabi. Luvumbo'ya gideceğim ya. Çünkü en hızlı oyuncu bu aralarında. Maliyet olarak da en düşüyor. Çevik, dengesi, dribling her şey yerinde. Santrafor ve kanatlarda oynayabiliyor. Biz onu forvet arkası olarak bile oynatırız. 3.7 milyon euro tam olarak maliyetini vereceğiz. 3.9 değiller. Direkt olarak kabul ediyoruz. Luvumbo'yla bakalım kendisiyle anlaşabilecek miyiz? Nadir oynatılan oyuncu kabul ediyoruz. 5 yıllık gelecek Luvumbo. Serbest kalma bedeli olmayacak. Maaş olarak da 30 bin euro vereceğiz. Artı imza primine anlaştık Luvumbo'yla. Bir transfer daha yapabiliriz. Çünkü 3 milyon euro bandında bir paramız daha kaldı. Ulayi Engumoha veya Mokyo transferlerinden birini gerçekleştirebiliriz. Burada Holseda var. Engumoha kanat, çok fazla kanat oyuncumuz var. Engumoha'yı önümüzdeki sezon kadroya katarız diye düşünüyorum o yüzden. Burada Ulayi, Holse'ye bir gidelim. Oyuncu değişimi diyelim. Burada verebileceğimiz
bir oyuncu var mı? Bartu Elmaz artı 2 milyon euro artı satış payı olarak da %15 ek versek. Musaba'yı istediler eski oyuncularını. Verebileceğimiz başka oyuncu yok. Bu yüzden görüşmeyi sonlandır diyeceğiz. Ulai'ye gideceğiz. Ulai transferini gerçekleştirebilecek miyiz bakalım. Mokyo'nun değeri biraz daha azmış. Yaşı da daha genç ve overall'ı bir fazla. O yüzden Mokyo daha mantıklı sanki. 3,5 milyon euro. Ulai'nin 3,7'den başlıyor. Mokyo'yu deneyelim. Olursa olur, olmazsa bu kadar diyeceğiz bu transfer dönemi için. Bartu Elmas artı 2 milyon euro teklif edeceğiz. Onlar da Musaba'yı istedi. Görüşmeyi sonlandır diyoruz. Yapacak bir şey yok. Paramız yetmedi. Zaten birinci hedefimiz bunlar değildi. Önemli oyuncuları aldık. Burada Mendy'ye 23 numaralı formayı verelim. İlk 11'imize de yerleştirelim Mendy'yi. Direkt olarak ilk 11'imizde olacak. Ayrıca Luvumbo burada. Luvumbo Asensio'nun yerinde de oynayabiliyor. Luvumbo'yu o bölgede kullanacağız. Nene'yi santrafor olarak kullanabilirim. En azından deneyebilirim. Duran'ı hamle oyuncusu olarak kullanırız. Böyle değişik oyuncuların kendi pozisyonları dışında oynadı fakat başarılı olabilecekleri bir sistem oluşturmaya çalışıyorum. Luvumbo'ya 14 numarada kalsın Luvumbo'da. Önümüzdeki sezon değiştiririz belki forma numarasını. Şimdi takvime geçiş yapalım. Şubat ayının birinde Kocaeli Spor maçı var ligde. Deplasmanda Kocaeli Spor'la oynayacağız. Daha sonrasında Kasımpaşa ile bir kupa maçı var. Bu maç öncesinde oyuncularımız çok yorgun görünüyor. Endrik yerine Duran'ı, Emre Mor yerine Musaba'yı, Mert Müldür yerine Brown'u koyalım. Skriniar yerine Alvarez'i koyalım. Çok değişik bir kadroyla bu maça çıkacağız. Oyuncularımız yorgun. Bazı oyuncular pozisyon dışında oynuyor. Maç yap diyelim ve maçımıza geçiş yapalım. Kocaeli Spor deplasmanındayız. Maç öncesi böyle bir görüntü oluşturuyor takımımız. Isınma esnasında. Jondra'nın vuruşuyla maça biz başlıyoruz. Başarılar Fenerbahçe. Sol kanattan Diaby içeri sokulma düşüncesinde içeri girdi Diaby. Diaby biraz ayağından açtı ve topu kaybetti. Şimdi Kocaeli Spor hata izleyeceğiz. Sol kanattan geliyorlar. Archie Brown topu kazandı. Alvarez'le oynadı. Onun pası Osterwolde'ye. Ferland Mendy'den İsmail Yüksek. Luvumbo. John Duran. John Duran pası Nene'ye. Nene'nin vuruşu ve gol. 21. dakikada Kocaeli Spor karşısında yine iyi bir paslaşma sonunda golü bulduk. Maçın başında olduğuna benzer bir şekilde Nene bitirdi. Bu sefer golü bulduk. Petkovic'den sağ tarafta Can Keleş'e. Ahmet Oğuz arkasında tekrar aldı Can Keleş. Ortası Alvarez ve Ederson o bölgede topun hakimi. Luvumbo. Top kaybı geldi o bölgede takımımızdan. Hep benzer golleri yiyoruz. Aynı golleri yiyoruz. Yine top ağlarımızda gördük. Musaba. Osterwolde. Mendy ile oynadı. Alvarez'den Brown. Sağ tarafta Luvumbo. Luvumbo'dan top kaybı.
Etkili geldi yine Kocaelispor fakat savunmamızda müdahale geldi. İsmail Yüksek John Duran'la oynadı. Onun pası Nene'ye. Nene. Nene sol tarafta Diaby. Diaby aldı topu şimdi. İçeri sokulu Diaby. Pası nereye? Kaleciye. Kocaelispor kalecisi. Topuna hakim. Maça devam et diyelim. İkinci yarıya geçiş yapalım direkt olarak. Mendy topun hakimi şimdi. Mendy. Mendy'nin pası geçmedi Nene'ye. Nene'ye kullandı taç atışında diye bir topu. Nene'nin pası Mendy'ye geçmedi. Bu sefer tam tersi oldu. Diaby. Lumbo. Sağ tarafta Musaba. Duran'la oynadı. Brown bıraktı Lumbo'ya. Yine çok iyi geldik. Lumbo. Lumbo çekti pası. John Duran ve gol. Çok iyi geldik ve 69'da John Duran'la 2-1 öne geçiyoruz. Onun yerine Talisca'yı oyuna alacağız. İsmail Yüksek yerine Bartu Elmaz'ı. Musaba yerine Kerem Aktürkoğlu'nu ve Luvumbo'yu kanada çekip Diaby yerine de Asensio'yu oyuna atalım. Tayfur Bingöl, Haydara, Keita, Petkovic, Tayfur Bingöl, Kocaelispor iyi pas yaptı bu dakikada. Yine benzer bir gol. Luvumbo. Talisca bıraktı. Bartu Elmas. Diaby indirdiği yerde Asensio top kaybı geldi ondan da. Kocaeli Spor karşısında ikinci mağlubiyetimizi alıyoruz geldikten sonra. 3-2 yeniliyoruz. Kupada son 6 turunda Kasımpaşa'ya karşı oynayacağız. Bu maç öncesinde antrenman planlarında Endrik, Skriniar ve Mert Müldür'ü orta düzeyden hafif düzeye getirdik. Çünkü en çok yorulan 3 oyuncumuz onlar. Endrik geçtiğimiz maçta oynamamasına rağmen hala yorgun mesela. Bu planlarla birlikte oyuncularımız biraz daha enerjik olacak. Kasımpaşa maçına biz başlıyoruz. Walderson, Kladjovic, Alderson, Skriniar'ın müdahalesi Mendy uzaklaştırdı. Uzaklaştırdığı yerde Nene indirdi. Cafu. Topun hakim Alderson'la oynadı. Fall. Fall'un pasında Mendy araya girdi. Endrick'le oynadı şimdi. Endrick'le geleceğiz. Nene ve Luvumbo. Boşta iki isim. Endrick Nene ile oynadı. Tekrar aldı. Endrick vuruşu direkten dönen top ve Nene tamamlıyor. 24'te 1-0 öne geçiyoruz. Kasımpaşa karşısında Endrick'in olması hücumda bizi çok rahatlatıyor. Bitiremese de orada gol atmamızda en büyük nedenlerden biri. Hemen golü yiyoruz. En kırılgan olduğumuz anda, gol attığımız anda golü yiyoruz. Çoğu maçta olduğu gibi. Skriniar'dan Mert Müldür. Sağ tarafta Luvumbo ile oynadı.
İsmail Yüksek. Dorgeles Nene. Diaby. Tekrar Nene'nin vuruşu. Kaleci Yaniotis. Kornere çeldi topu. İsmail Yüksek'in ortası. Tekrar Yaniotis. Bir kez daha kornere çeldi topu. Bu sefer kısa kullanacağız. Mendy'nin pası Diaby. Diaby Mendy ile oynadı. İçeride Nene. Nene topu Henry'e aktaramadı. Offside pozisyondaydı Nene. Kasımpaşa 2-1 öne geçiyor. Sağ çaprazdan gelen vuruş sonucunda. Emre Mor. Zido Luvumbo. Nene bıraktığı yerde Endrick alamadı topu. Ve ilk yarıda son düdük geldi şimdi. Nene ile Luvumbo'nun yerini değiştirip Nene'nin yerine Kerem Aktürkoğlu'nu koyalım. Onun dışında Musaba'yı sağ kanatta, Emre Mor'u yerine koyacağım. Çok yorulmuş Emre Mor'da. Bu değişikliklerle birlikte ikinci yarıya başlayacağız. Ederson Skriniar'la oynadı. Ondan Osterwolde şimdi solda Mendy. Diaby'i bekletmeden Luvumbo'dan Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Aktürkoğlu ile sol kanattan geliyoruz şimdi. Kerem Aktürkoğlu dışarı çıkardı ve Endrick bitiriyor. 2-2 yaptık skoru. Hızlı olursak bu maçı kazanabiliriz. Önümüzde 30 dakikadan fazla bir süre var. Opoku Kafu. Rimpong. Opoku. Atilla Zalai Claudio Wink'le oynadı. Baldursson. Tekrar Wink. Fall. Kubilay Kansız Kuş. Topu kaldırdı sağ kanada. Wink ortası. Mert Müldür'ün kafayla müdahalesi. Osterwolde bıraktı. Şimdi top Diaby'de. Diaby'den top kaybı geldi o bölgede. Skriniar. Diaby. Skriniar. Mert Müldür. Endrick aldı. Endrick sağ kanatta Mert Müldür'e. Mert Müldür tekrar oynadı Endrick'le. Endrick'in pası. Luvumbo. Luvumbo ve gol. 73'te Endrick'in pası. Bir gol 2 asist oldu Endrick böylece. Luvumbo ile 3-2 öne geçtik. Maçta tekrardan öndeyiz Kasımpaşa karşısında. Luvumbo'nun golü. Orta Mert Müldür'ün kafası. İsmail Yüksek. Şimdi Musaba. Kerem Aktürkoğlu'ndan Luvumbo'ya, o da solda Diaby ile oynadı. Diaby Mendy'nin koşusu, aktaramadı topu Mendy'ye Diaby. Fakat Diaby'nin presi topu kaptı, yeniden kaptırdı foul. Baldursson, Kubilay Kansız Kuş. Frimpong ortası, Kubilay Kansız Kuş Ederson'dan harika bir kurtarış geldi. Bir vuruşta çizgiden bu sefer İsmail Yüksek çıkardı.
Orta şimdi Osterwolde'nin kafası. Enrique indirdiği yerde Kerem Aktürkoğlu pası ve maçta son düdük geldi. Uzun bir aradan sonra ilk galibiyetimizi alıyoruz. Kupada Kasımpaşa karşısında böylelikle. Ligde Galatasaray 6 puan önde olduğu için ve çok da iyi bir oyun sergileyemediğimiz için zaten istediğimiz kadroya ulaşamadık. Önümüzdeki sezon 4 transfer zaten kafadan gelecek. Lewandowski ve Carvalho için de. Bu nedenle Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi maçları dışında lig maçlarını simüle etme kararı aldım. Mesela Gençler Birliği maçını simüle ederek başlayalım. 3-0 kazanıyoruz Gençler Birliği karşısında. Trabzon maçından sonra Braga maçı var. Mesela direkt olarak o maça geçiş yapalım. Trabzon maçını simüle edelim. Trabzonspor'a 2-1 yeniliyoruz deplasmanda. Önümüzdeki videoda Braga maçları olacak Avrupa Ligi playoff turunda, son 16 turunda. Altyapıda bir rapor var mı? Raporumuzu hemen gönderelim. Özer Batur, İlhan Macar, onunla sözleşme imzalayalım. Hakan Türkoğlu, Hakan Yıldız ve Fırat Şimşek'le sözleşme imzalayalım. Altyapımıza katılsın bu oyuncular. Onun dışında oyuncularımıza yine moral verelim. Ve bu şekilde videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda 2 maç oynadık. Bir galibiyet, bir mağlubiyet aldık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.